Merhaba, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar dilerim, iyi hafta sonları dilerim. Konuğumuzu davet etmeden önce bizi izlemek isteyenleri biraz daha bekleyelim. Merhaba, herkes hoş geldi. Geoskiner canlı yayınımıza hoş geldiniz hepiniz. Bu ara kendimi tanıtayım. Geoskiner Türkiye'nin eğitim ve ürün sorumlusuyum. Eczacı Devrim Doğan ben. Uzun yıllar Fransa'da yaşadığım için belirli bir şivem var. Onu da şimdiden açıklamış olayım. Bugünkü canlı yayınımızı dermatoloji uzmanı Doktor Dilek Er Yılmaz'la gerçekleştireceğiz. Ve doktor hanımla sağlıklı bir cilde sahip olmak için düzenli bir şekilde yaptırmamız gereken bakımlardan bahsedeceğiz. Cilt bakımlardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu medikal cilt bakımlardan bahsedeceğiz. İşte medikal cilt bakımı nedir? Ne sıklıkla yapılmalı? Neden yapılmalı? Aşamaları nelerdir? Bunları keyifli bir sohbet çerçeve içerisinde konuşacağız. Evet, doktor hanımı şimdi ben davet edeyim eğer kendisi geldiyse. Bize gelmiş. Kendisine davet yolladım. Evet. Merhaba doktor hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Devrim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız doktor hanım? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sağ olun. Ee, Ben daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben hakikaten bugünkü katılımımız için hafta sonu özel zamanınızdan bize zaman ayırdınız. Biliyorum ki yeni kliniğiniz var. Onun da yeni bir heyecanı var. Onu da tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür Hakikaten çok teşekkürler. Doktor Hanımcığım, sizleri biraz daha yakından tanımak adına ederim. kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Doktor Dilek Er Yılmaz, dermatoloji uzmanıyım. Şu anda kendi kliniğimde çalışıyorum. Kliniğimde zaten yeni açtım. Daha birkaç ay oldu İstanbul, Kartal'da. Hem deri hastalıklarının teşhis ve tedavisine bakıyorum, hem de dermokozmetik işlemler uyguluyorum. Evet. Ben biraz yayın akışımız aksamaması adına yorumları kapatacağım doktor hanım. Daha sonra sohbetimizi gerçekleştirdikten sonra hani soruları olan kişilere davet edeceğiz. Tekrar açacağız. Yorumu kapatıyorum. Evet. Böylelikle herhangi bir aksama yaşamamak adına daha iyi olacak eminim. Doktor Hanım, size davet etmeden önce söylediğim gibi aslında medikal cilt bakımından ve düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini ben söylemiştim. E, Konumuza gelmeden önce biliyorum ki siz medikal cilt bakımı için Zioskinert ürünleri kullanıyorsunuz. Peki Zioskinert'le neden çalışmaya veya nasıl karar verdiniz bizlerle çalışmak için? Şimdi öncelikle kliniğimi açarken kullanacağım ürünler konusunda, markalar konusunda oldukça titiz davrandım diyebilirim. Çok geniş çaplı araştırmalar yaptım ve bunun sonucunda Zeynobaji Skin Health ürünleriyle çalışmaya karar verdim medikal cilt bakımı aşamasında. Bir takım kriterlerim vardı medikal cilt bakımı ürününü tercih ederken. Bunlardan en önemlisi yeterince klinik çalışması yapılmış, etkili, kapsamlı ve kolay uygulanabilir. Bunun yanı sıra ürünün kaliteli bir dermokozmetik hizmeti sunmaya olanak tanıması ve bir diğer de ürünün bütün duyu organlarımıza hitap etmesi. Gerek kokusu, gerek dokusu. Bunlar da çünkü çok önemli. Bir bütün olarak düşünebiliriz. Gerçekten Zion'un ürünlerinin oldukça fresh, oldukça güzel ve soft, kişiyi rahatsız etmeyen kokuları var. Bunun dışında ürünlerinin tamamı en son teknolojiyle üretilmiş biyomühendislik formülasyonu sahip olduğu için cilt ile oldukça uyumlu, güzel bir dokusu var. Zaten uzun klinik araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş bir
marka, meslektaşım olan Amerikalı bir dermatoloğun markası. Dünya çapında da yeri oldukça fazla. Ben çünkü sadece Türkiye geneline değil, dünya çapındaki yerini de araştırdım ve gerek kullanıcıların gerekse memnuniyetinin çok yüksek olduğunu gördüm. Bu nedenle Zio Skin Health ürünleriyle çalışmaya karar verdim ve şu anda oldukça memnunum. Hatta ben biliyorum doktor hanım bana hani bunları daha önce konuşmuştuk, tartışmıştık ve kendisini de deneyimlemek istediği ürünleri ki hastalarınıza hakikaten hizmet kaliteli, güvenilir, etkili bir cilt bakım, medikal cilt bakım hizmeti vermek istediğinizi ben çok net hatırlıyorum. Onu uzun uzun konuşmuştuk ilk görüşmelerimizde. Peki doktor hanım, devamlı medikal cilt bakım, medikal cilt bakım her yerde bunu duyuyoruz. Peki medikal cilt bakım aslında nedir ve neden yapılır? Evet. Medikal cilt bakımı tam olarak şudur. Kişinin cilt tipi ve cilt problemleri analiz edildikten sonra doğru ürün tercihleri ile klinik şartlarında ve uzman kişilerce yapılan aslında sonuç odaklı, tedavi odaklı bir bakımdır. Burada en önemli nokta kişinin cilt tipini ve cilt problemlerini doğru analiz etmektir. Kabaca 5 cilt tipi var diyebiliriz. Kuru, normal, karma, yağlı ve hassas. Bunun dışında hastanın bu kategoriden hangisine girdiğini öncelikle belirliyoruz. Daha sonra kişinin bir cilt problemi var mı? Lekesi, aknesi, beyaz siyah noktaları, kepeklenme, pullanma gibi cilt problemlerinin olup olmadığını da gözden geçirdikten sonra medikal cilt bakımı uygulamaya başlıyoruz. Etkileri nelerdir? Hani neden yapılıyor? Hani tedavi yönelik mi sadece aydınlatma, klasik spa gibi bir bakım mı peki? Neden yapılır bu tarz bakımlar? Medikal cilt bakımı şimdi öncelikle cildimiz birçok faktörden etkilenir. Hava kirliliği, sigara kullanımı, bunun dışında stresli yaşam, ilerleyen yaş, genetik faktörler, birçok faktör cildimizin matlaşmasına, donuklaşmasına, lekelenmesine, zaman siyah nokta ve aknelere yol açar. Medikal cilt bakımı tam olarak şunu yapar, cildi hem canlandırır, cilt eşitler. Bunun dışında cilt problemlerinin tedavisine de destek olur. Evet, yani aslında herkesin ihtiyacı dönem dönem olan bir bakım yapılmalı. Peki aşamaları nelerdir? Nasıl yapılır bu cilt bakım? Yani medikal cilt bakımı daha doğrusu. Medikal cilt bakımı da sizin de söylediğiniz gibi bir bakımdır. Birinci aşamasında cilt temizlenir. Temizleme aşaması da tercih edeceğimiz ürün kişinin cilt tipine uygun olmalıdır. Örneğin cilt tipi kuru, hassas ya da normal ise daha çok nemlendiricili krem formunda temizleyiciler tercih edilir. Eğer karma ya da yağlıya dönük bir cildi varsa jel formunda temizleyiciler tercih edilir. İlk aşamada dakika süren temizleme aşaması yapılır. Zaten Zion'un da çok güzel 3 çeşit Hydrating Cleanser, Gentle Cleanser ve Exfoliating Cleanser 3 farklı çeşit temizleyicisi var. Cilt tipine göre bunlardan biriyle 1-2 dakika cildi temizliyoruz bakıma uygun hale getirmek için. İkinci aşamada ise cilde peeling uygulanır. Peeling cildi ölü hücrelerden arındırmak, ciltte lekelerde açılma sağlamak için, aynı zamanda akne ve akne izlerinde düzelme sağlamak için uygulanan bir aşamadır. Zion'un protokolünde çok güzel 2 aşamalı peeling sistemi var. Birincisi granüllü, ikinci aşamada ise kimyasal ya da enzimatik peeling uyguluyoruz. Birinci aşama peeling, granüllü peeling dediğimiz aslında içerisinde magnezyum kristalleri olan peeling'tir. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten bence Zion'un fark yaratan ürünlerinden bir tanesi de bu. Magnezyum kristalleri önce cilde sonrasında aktivatörünü sürdüğümüzde bu magnezyum kristalleri, magnezyum tuzları açılıp cildi çok güzel ölü hücrelerden arındırır, temizler. Bu aşamadan sonra kişinin cilt tipine göre kimyasal ya da enzimatik peeling yapıyoruz. Genelde tolere ediyorsa kimyasal peeling yapıyoruz. Bunun içerisinde asitler var. Laktik asit, glikolik asit, mandilik asit gibi. Kişinin cildi hassas ya da gebelik döneminde ise enzimatik peeling tercih ediyoruz.
Üçüncü aşamada ise iyice temizlenmiş ve ölücelerden arınmış cilde maskeler uyguluyoruz. Bu maskeler ise tamamen daha iyi emip canlanması için masaj yardımıyla cilde yedirilir. Zion'un iki çeşit çok güzel maskesi. Bunlardan bir tanesi Aloe Hydra maske. Bunun içerisinde papatya özleri, bunun Alantoin dediğimiz kozmetik sektöründe çok kullanılan, cildi iyileştiren, canlandıran, parlatan bir bitki özü, deniz yosunu ve daha cilde çok iyi gelen bitki özleri mevcut. Diğer bir maskesi ise sülfür maskesi. Bu da adı üzerinde %10 sülfür yani kükürt içeren bir kil maskesi. Özellikle bu maske daha çok akneli, gözenekleri tıkanmış, yağlı ciltlerde kullanıyoruz. Burada amaç cildin özellikle sülfür maskesi kullanmamızdaki amaç cildin sebum dengesini sağlaması ve tıkanık gözenekleri açması. Bu aşamada yaklaşık olarak bir 10-15 dakika sürüyor. Ve daha sonrasında temizlenmiş, peeling ile ölücülerden arındırılmış cilde maske uyguladıktan sonra artık son aşamada cilde uygun serumlar, kremler uyguluyoruz masaj yardımıyla. Ve son olarak güneş kremi sürerek tamamlıyoruz. Çok kapsamlı bir cilt bakımı oluyor aslında. Bu ne kadar sürüyor doktor hanım uygulaması? Ee, Aşağı yukarı 45 dakika sürüyor aslında. Ama eğer kişinin cildi problemliyse, örneğin akne, akne izleri ya da lekeleri varsa peeling aşamalarını biraz daha uzatabiliyoruz. Ya da maske aşamasını biraz daha uzun tutabiliyoruz. 45 dakika ile 60 dakika arasında sürüyor diyebilirim. Evet, peki bu medikal cilt bakımı ne sıklıkla yaptırmalıyız? Hani ayda bir mi, haftada bir mi? Siz nasıl öneriyorsunuz medikal cilt bakımı? Evet, normalde ayda bir yapılsa yeterli olur. Ancak lekeleri olan, akneleri olan, cilt problemleri olan kişilere birkaç hafta ara ile başlıyoruz. Problem düzeldikçe 2-3 hafta aralıklara, ayda bire kadar çekebiliyoruz. Yani bir problem yoksa, normal bir cilt ise ayda bir yeterli olur. Peki bu medikal cilt bakımı kimlere yapabiliriz ve herhangi bir yaş sınırı var mı? Medikal cilt bakımı aslında ergenlikten itibaren tüm yaş gruplarında yapılabilir. Biliyorsunuz ergenlikte hormonların etkisiyle cilt yağlanmaya, siyah nokta ve sivilceler oluşmaya başlar. Bu yaş gruplarında da uygulayabiliyoruz. Ancak tabii 18 yaş altında uygulayacaksak yanında bir velisinin olması gerekiyor. 18 yaş üstüne her bireye cilt bakımı güvenle ve rahatlıkla yapılabilir. Peki etkisi hemen görülüyor mu doktor hanım? Yani kliniğinize geldim, medikal cilt bakımı yaptırdım. Girdiğimde çıktığımda öncesi sonrası fotoğraf çektiğimde net bir fark görebiliyor muyum? Evet, tabii ki etkisini hemen görüyoruz. Hatta biz de genelde öncesi sonrası fotoğraflar alıp bunları karşılaştırıyoruz. İşlemden hemen sonra gözle görülür bir aydınlanma, cilt tonunda açılma, cilt problemlerinde kabaca düzelme görüyoruz. Hatta çoğu zaman bunu hastalarımız da bize ifade ediyor. Evet, bir şey daha soracaktım. Cilt bakımı yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeliyim? Evet. Cilt bakımı sonuçta cilt bakımından sonra yaptığımız gün aynı gün cildin yıkanmasını önermiyoruz. Bunun dışında tabii ki peeling uyguladığımız asidik peelingler uyguladığımız için sonra birkaç gün cildin iyi nemlendirilmesini ve güneşten iyi korunmasını öneriyoruz. Yani ben medikal cilt bakımı yaptırdım. O gün hemen havuza gitmemem gerekiyor. Denize mutlaka gitmemem gerekiyor. Veya kafede oturup keyif. Gerçi korona dönemindeyiz ama inşallah daha iyi günlerde cilt bakımı yapıp hemen güneş altında durmamam gerekiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle ve iyi nemlendirilmesi gerekiyor. Evet. Doktor hanım bu medikal cilt bakımı hamile ve hemziren bayanlarda yaptırabiliyor muyuz? Evet, tabii ki genelde bu dönemde hani işlem yapılmasından çekinilir özellikle hamilelik
Ancak medikal cilt bakımı hem hamilelik hem de emzirme döneminde güvenle yapılabilir. Sadece bu özel dönemlerde işte asidik peelingler, kimyasal peeling uygulamıyoruz. Bunun dışında diğer bütün aşamaları gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Peki evde yaptığım cilt bakımla ve medikal cilt bakımının farkı var mı? Medikal tabii ki kişinin normalde bir günlük cilt bakım rutininde olması gerekiyor. Ancak bizim uyguladığımız klinik şartlarında uyguladığımız medikal cilt bakımı kapsamlı ve aşamalı bir bakımdır. Öncesinde tabii ki kişinin cilt analizi yapmak çok önemlidir. Kişi belki cilt tipini bilemiyor olabilir. Yani kuru mu, hassas mı, karma mı ya da cilt problemlerini analiz edemiyor olabilir. En önemli farkı evde yapılan cilt ile klinik şartlarında yapılan cilt bakımının arasındaki en önemli fark cilt tipinin doğru bir şekilde analiz edilmesi. Bunun dışında tabii ki daha uzun sürüyor. Yani 45-60 dakika kadar sürer. Bunun yanı sıra evde uygulanamayan işlemler klinik şartlarında uygulanabilir. Örneğin peeling, yani bunu evde ne kadar süre yapacağını bilemez. Biz bunu bazen peelingin süresini ya da maskenin süresini kişinin verdiği reaksiyona, cildin verdiği reaksiyona göre ayarlıyoruz süresini. En önemli farklarından bir tanesi de hijyen koşulları altında yapılıyor olması. Derinlemesine bir bakım olması. Evet, bir de doktor hanım, ben şimdi medikal cilt bakıma düzenli gelince evde de herhangi bir ürün veya herhangi bir bakım yapmam gerekiyor mu yoksa o medikal cilt bakım yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Herkesin günlük cilt bakım rutininin olması gerekiyor. Ben bunu biraz diş fırçalamaya benzetiyorum. Hastaların aklında daha iyi kalması için. Nasıl her sabah ve akşam günde 2-3 dakika hem dişlerimiz daha beyaz olsun, hem çürümesin, hem daha sağlıklı olsun diye fırçalıyoruz. Cilt bakımımızın bu şekilde bir rutininin olması gerekiyor. Zaten kliniğimizde ben bütün hastalarına hani medikal cilt bakımı yaptık, bitti demiyorum. Evde de kullanabilecekleri cilt tipine uygun ürünler öneriyorum. Aslında çok basit ve çok basic bir şey günlük cilt bakımı. Hani sadece 3 temel kuralı var. Cildin temizlenmesi, tabii ki doğru ürünler ile nemlendirilmesi ve güneşten korunması. Güneş koruyucu insanlar hocam evdeyim aslında gerek yok gibisinden düşünebilirler ama özellikle bu dönemde home office çalışan çok fazla kişi var. Sadece güneşten değil, yapay ışıklardan, artık telefonlar, laptoplar, yapay ışık kaynağı, bunlarda da mavi dalga boyu dediğimiz ışık mevcut. Bu da cildimize lekelenmesine ve güneşin zararlarına benzer şekilde cildimizin yaşlanmasına yol açabilir. Bu nedenle günlük cilt bakımında temel kural temizleyip nemlendirmek ve güneşten korumak. Bazen bunun yanı sıra cilt tipine uygun serumlar önerilebilir. Örneğin kişinin cildi lekeli ya da ton eşitsizliği varsa C vitamini ya da retinol içeren serumlar, kremler ekleyebiliyoruz. Ya da kişinin cildi çok kuru ve ince kırışıklıklar var. Hyaluronik asit içeren serumlar, kremler eklenebilir. Evet. Peki doktor hanım, bunu çok tartışılıyor da sıkma işlemi, buhar kullanımı hani Evet. ilgili sizin görüşünüz ne bu konuda? Biraz aydınlatabilir misiniz? Bu konuda çok yanlış yapılıyor ve ben de aslında çok sık uyarıyorum kişileri. Kesinlikle evde ya da kişinin kendisinin hiçbir şekilde siyah noktaları ve sivilce yapmasını istemiyoruz. Çünkü bu işlem uygulandığı zaman kontrolsüz bir şekilde çevre dokuların da zarar görmesine yol açar. Ve vücut bunu bir onarım sistemi olarak algılar. Lökosit, makrofaj gibi inflamasyon hücrelerini o bölgeye göç eder. Ve orada aslında var olan problemden daha büyük bir inflamasyon alanı oluşur. Bu da tabii ki leke riskini arttırır. O yüzden hiçbir şekilde sivilce ve siyah noktaların sıkılmasını önermiyoruz. Bazen biz bunu klinik şartlarında yapıyoruz ama tabii ki öncesinde bir antiseptik solüsyonla siliyoruz. Çevre dokulara zarar vermeden çok küçük cerrahi hassas aletlerimiz var. Bunlarla zaman zaman klinik şartlarında uygulanabiliyor.
bilir. Ama kişinin kendisinin uygulaması doğru değil. Buhara gelince aslında buhar olayı çok sık kullanılıyor hala. Eskiden de çok sık kullanılırdı ama artık biraz demode. Çünkü buhar ile evet o an nem verdiği için cilde iyi geliyor olabilir. Cildin hassasiyetini artırabiliyor ve sonrasında kurumasına yol açabiliyor. O yüzden ben çok tercih etmiyorum. Kendim de kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim Doktor Hanım verdiğiniz bu medikal cilt bakımla ilgili bilgilere. Hakikaten eminim ki hepimizi, çoğu kişimizi aydınlattı. Şimdi daha önce söylemiştim. Bizi izleyenlere mutlaka soruları vardır. Ben yorumları açayım ve sorulan sorulara bakayım. Evet. Günlük bakımda tonik mutlaka kullanılmalıdır mı? Sorulan soru. Ee, evet. Ee, kullanmasına yok. Yani değil temizlikte. Bazı kişilere öneriyorum. Özellikle bilen tonikler var. Mesela cildi önce köpürtüp duruladıktan sonra köpüğün, jelin yeterince arındıramadığı makyaj artıklarını ya da ince jelle arınmayan sebum için zaman zaman biz de toniği öneriyoruz. Yani aslında tamamlayıcı diye düşünebiliriz. Jelden yıkamadan sonra tamamlayıcı olarak görebiliriz. Evet, Zion'un da bu konuda aslında çok önem veriyoruz. Markamızda cildi temizlemek, düzenli peeling yaptırmak ve her akşam, sabah akşam daha doğrusu tonik uygulamak. Çünkü çok güzel anlattığınız gibi bazen temizlemek ve peeling yapmak da tüm cildimizdeki kiri, ölü tabakayı, makyajı arındıramayabiliyor. Ve tonik hakikaten cildin derinlemesini temizlemeyi destekliyor ve tamamlıyor. Hani biz bu noktada Zio protokolü oluşturduğumuz zaman olmazlardan mutlaka kullanılması gereken bir aşamadır. Tonikten bahsetmişken doktor hanım, gözeneklerden bahsedelim. Çünkü bu sıkça mutlaka size danışan oluyordur ve devamlı bize gelen sorulardan biridir. Neden gözenekler genişleri ve neden siyah nokta cildimizde oluşur? Evet. Şimdi bazı kişilerde hem genetik hem hormonal nedenler ile yüzdeki yağ bezleri fazla çalışır. Bununla gözenekler genişler. Eğer kişi makyaj yapıyor ancak cildini yeterince arındırmıyor ya da cilt temizliğini yeterince bu gözenekler daha da genişlemeye, hatta tıkanmaya, bir ileri aşaması siyah noktaları ve sivilcelere dönüşebilir. Kişinin bir yatkınlığı var buna ve kişinin bazı bakımlarını ihmal etmesi gözenek problemlerine yol açar. Doktor Hanım sizinle ilgili çok güzel yorumlar geliyor yalnız. Yani sorulardan daha çok sizinle ilgili çok hoş yorumlar geliyor. Bir tane devamlı gelen soru var. Biraz cilt bakımından çıkacağız ama göz Evet, rok için kesin çözüm var mı diye bir danışanımız, burada takipçimiz sorar. Göz altı anlayamadım. morlukları, Gözaltı morlukları. evet, kesin çözüm var mı diye sorulur. Yani gözaltı morluklarında tabii ki bir takım tedavi seçenekleri mevcut. Ancak öncelikle kişinin muayenesini yaparak buna karar vermek gerekiyor. Gözaltı morlukları için yapabiliyoruz. O bölgedeki renk açıcı mezoterapiler. Bunun yanı sıra eğer hem morluk hem de çöküklük yani aslında o bölgede bir çökme varsa o bölge daha az ışık alacağı için karanlık ve mor görünüyor olabilir. Zaman zaman dolgu, zaman zaman mezoterapi gibi çeşitli işlemler uygulayabiliyoruz. Bir de Zion'un da bu konuda çok güzel bir serumu var. Ben kendim de kullanıyorum. Çok da memnunum. Botoks sonrası da özellikle hastalarıma öneriyorum. Bazı serumlar, kremler de göz altının toparlanmasını, ince kırışıkların açılmasını, o bölgedeki morlukların renginin açılmasını sağlayabiliyor. Ama tabii ki önce muayene ile görmek gerekiyor. Doğru seçenek için. Evet, son sorumuza bir tane son soru daha alacağım ve sonradan e, canlı yayınımızı sonlandırmamız gerekecek. Güneş lekeleri de kesin çözüm var mı diye soruluyor doktor hanım. Leke problemi.
Evet, yani bunu çok duyuyoruz. Ya leke tedavisi yaptırmak istiyorum ama lekem tekrar geliyor. Hani ne kadar uzun sürecek? Hani hakikaten bu tarz lekeli ciltleri sıkıntı yaşayan kişilerde çok hassas konuları. Hani kesin çözümü oluyor mu? Güneş lekelerinde veya genel olarak leke tedavisi kesin %100 olabiliyor mu? Leke gerçekten çok ciddi bir sorun hala. Özellikle bayanların korku dünyası diyebilirim. Kadınlarda daha sık görüyoruz. Gebelik, emzirme ya da hormonal nedenlerden dolayı. Tabii ki leke içinde bir takım tedavi seçenekleri mevcut. Yani kişinin leke analizi yapıldıktan sonra, çünkü lekeli bir kişi bize başvurduğu zaman ilk başta çıplak gözle gün ışığında değerlendiriyoruz. Daha sonra woodlanması dediğimiz ultraviyole ışık altında lekeyi değerlendiriyoruz. Ve bunların neticesinde lekenin derinliğine ve yaygınlığına karar veriyoruz. Bunun sonucunda yine kişiye özel bir tedavi planı çizebiliyoruz. Yani zaman zaman sadece reçete edilebilen kremler, serumlar, zaman zaman medikal cilt bakımı, ben de lekeli hastalarıma Ziyon'un bazı tedavi protokollerini uyguluyorum ve güzel sonuçlar alıyorum. Zaman zaman eğer çok derinse lekeler ve özellikle yani damarlar varsa lazerler ya da peeling gibi maskeler lekede kullanılabilir. Ancak ne yaparsak yapalım. Yani evet, lekeyi tedavi ettik. Hastanın cildi çok güzel açıldı. Leke tekrar geri gelebiliyor. Zaten leke tedavisinin en büyük problem olmasının nedeni de bu. Tekrar geri gelebilmesi. Lekede tedavi bellisi güneşten ve dış etkenlerden, ışıktan korumak diyebilirim. O yüzden güneş koruyucuyu çok disiplinli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Onun dışında evet, etkili tedavileri var lekenin, ancak sonrasında tekrar edebilir. Evet, Ziyon'un da dediğiniz gibi aslında o leke tekrarlanması problemleri de büyük bir sıkıntı ve koyulaşması da yaz döneminde. Ziyon'un da buna yönelik aslında yaptığınız tüm uygulamalarla beraber devamlı 4 mevsim kullanabileceği geliştirdiği bir serum var. Lekeyi baskılama özelliği olan Bright Alive serumu. Onu da söylediğiniz gibi hani tüm leke protokollerinde de belirli ürünler tavsiye ediyorsunuz. Güneş koruyucu bir, leke baskılayıcı ürün kullanımı ömür boyu. İki, hani hakikaten o lekeyi tekrarlanmamasını istiyorsak. Evet, doktor hanım, katılımınız için çok teşekkür ederim. Son cümlelerinizi alabilir miyiz? Şunu söylemem gerekiyor, gerçekten ben buna çok önem veriyorum. Cildimiz en değerli hazinemiz, şüphesiz ki. Bu nedenle cildinizi mutlaka profesyonel ve uzman kişilere emanet edin. Gerek günlük cildinizi yaparken ve kullanacağınız ürünler konusunda, gerekse medikal cilt yapılırken mutlaka uzman kişilerce yapılmasını öneriyorum. Çok teşekkür ederim doktorum. Çok doğru söylediniz. Hakikaten bu platformda sizi ağırlamak çok keyifli oldu. Doktor hanıma eminim ki çok soru gelecek. Kendisini Instagram sayfasında Dr. Dilek Er Yılmaz DM'den ulaşabilirsiniz ve mutlaka kendisini yeni kliniğinde ziyaret etmenizi, konsültasyon almanızı tavsiye ederim. Emin ellerdesiniz. Onu söylemek isterim. İyi akşamlar dilerim Dilek Hanım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese İyi tatiller dilerim. teşekkür